Şanlıurfa'nın sarı kalker taşından örülmüş asırlık konaklarının sıralandığı o dar sokaklarda yaz sıcağı çekilip yerini akşamın serin gölgelerine bıraktığında bile avlulardaki hava kolay kolay ferahlamazdı. Zöhre, bu taş konağa gelin geleli henüz 6 ay olmuştu ama evin yüksek kemerli kapısından içeri adım attığı ilk günden beri üstüne çöken o tuhaf ağırlığı bir türlü üzerinden atamıyordu. Geniş avlunun ortasındaki fıskiyeli havuzun şırıltısı bile bu evdeki derin boğucu sessizliği dağıtmaya yetmiyordu. Kayınpederi Naim Efendi, konağın tahta sedirine kurulup gümüş işlemeli kehribar tesbihini sert şakırtılarla çekerken, evdeki tüm canlılar adeta nefes almaktan korkarak parmak uçlarında yürürdü. Zöhre, sabahın ilk ışıklarıyla avluyu süpürürken kaynanası Kadriye Hanım'ın mutfaktan çıkışını izledi. Yaşlı kadının adımları her zamanki gibi ürkek, bakışları sürekli yerdeki taşlardaydı. Yüzündeki derin hüzün çizgileri sadece 60 yılın yorgunluğuyla açıklanamayacak kadar taze ve sızılı bir keder taşıyordu. Kadriye Hanım, bakır ibriği çeşmeden doldurmak için eğildiğinde, üzerindeki soluk zeytin yeşili entarisinin kolu hafifçe yukarı sıyrıldı. Zöhre, o an yaşlı kadının sol bileğinin hemen üzerinde, taze morluklarla çevrili sert parmak izlerini andıran koyu lekeleri ilk kez bütün çıplaklığıyla fark etti. Zöhre'nin bakışlarının bileğine takıldığını hisseden Kadriye Hanım, adeta suçüstü yakalanmış bir çocuk gibi panikle irkildi ve örtüsünün ucunu hızla çekerek kolunu tamamen kapattı. Gözlerini kaçırarak hemen çeşmenin vanasını kapattı, titreyen elleriyle ibriği kavrayıp tek kelime etmeden mutfağın loşluğuna doğru adımlarını hızlandırdı. O günün ikindi vaktinde Zöhre, mutfakta kurutmalık patlıcanları ipe dizerken kaynanasına usulca yaklaşıp içini kemiren o şüpheyi sormadan edemedi. "Kadriye ana, hayırdır inşallah, sabah kolundaki o koyu izleri gördüm. Canın mı acıyor, doktora gidelim mi?" diye fısıldadı. Kadriye Hanım, gelininin bu samimi ilgisi karşısında önce derin bir nefes aldı. Göz pınarlarında biriken yaşları gizlemek için başını hızla çevirdi. "Yok bir şey kızım, dünkilerdeki un çuvalını kaldırırken tahta sandığın sivri köşesine çarptım. Benim sakarlığım işte, koca karıyım artık ayaklarım birbirine dolanıyor," diyerek titrek bir sesle geçiştirmeye çalıştı. Fakat Zöhre aptal bir kadın değildi. Çocukluğundan beri insanların gözlerindeki saklı acıları okumayı iyi bilirdi. Bir insanın tahtaya çarpmasıyla oluşacak, bereyle öfkeyle sıkılmış parmakların bıraktığı o koyu ezikler arasındaki farkı ayırt edebilecek kadar hayatı tanıyordu. Akşam sofrası kurulduğunda avluya yine o kurşun gibi ağır gerginlik çöktü. Naim Efendi sedirin baş köşesine oturduğunda çorba kasesini önüne koyan karısının elinin hafifçe titremesine tahammül edemeyerek kaşlarını çattı. Yaşlı kadına öyle zehirli, öyle aşağılayıcı bir bakış fırlattı ki Kadriye Hanım olduğu yerde küçüldükçe küçüldü. Gece yarısına doğru herkes odasına çekildiğinde Zöhre pencerenin kenarında oturup avludaki ay ışığının vurduğu taşları izliyordu. Tam o sırada konağın alt katındaki kilerden gelen boğuk bir çarpma sesi ve hemen ardından yükselip anında bastırılan acı dolu bir inilti, gecenin zifiri karanlığını bir bıçak gibi yardı. Zöhre, pencerenin pervazını sıkan parmaklarının beyazladığını hissetti. İçerideki kocasının düzenli horlaması, kilerin soğuk taşlarından yükselen o boğuk iniltiyi örtmeye yetmemişti. Yüreği ağzında, sırtına yün bir şal alıp odanın ahşap kapısını gıcırdatmamaya özen göstererek yavaşça araladı. Gece ayazı avluyu sarmıştı. Zöhre, çıplak ayaklarının taş merdivenlerde bıraktığı soğuğu umursamadan gölgelerin arasına gizlenerek alt kata süzüldü. Kilerin ağır meşe kapısı tam kapanmamış, aralıktan cılız, titrek bir gaz lambası ışığı sızıyordu.
Zöhre nefesini tutup tahta kapının çatlağından içeri baktığında kanı dondu. Kaynanası Kadriye Hanım yere saçılan bulgur çuvallarının arasına yığılmış, elleriyle başını korumaya çalışırken sessizce hıçkırıklarını yutarak ağlıyordu. Tepesinde dikilen Naim Efendi'nin yüzü yerdeki lambanın vurduğu ışıkla adeta bir ifrite dönüşmüştü. Kalın gri bıyıklarının altından tıslayan sesi kilerin loşluğunda zehir gibi yayılıyordu. Sesini çıkarırsan o dilini koparırım senin. Yarın o suratındaki izi de kapıya çarptım diyeceksin. Kadriye Hanım kocasının ayağının dibinde bir böcek gibi büzülürken sadece titreyerek başını sallayabildi. Naim Efendi yaşlı kadının yanına düşmüş bakır tası öfkeyle tekmeleyip duvara fırlattığında çıkan tiz ses Zöhre'nin kulaklarında çınladı. Zöhre ağzını kapatıp olduğu yere sindi. O gece Zöhre'nin gözüne bir saniye bile uyku girmedi. Yatağında dönerken 40 yıllık bir evliliğin, dışarıdan ne kadar saygın görünürse görünürsün, içeride nasıl kanlı bir zindana dönüşebileceğini dehşetle idrak ediyordu. Sabah ezanı okunurken kararını vermişti. Ertesi sabah konağın avlusuna düşen ilk güneş ışıkları, geceki o vahşeti hiç yaşanmamış gibi aydınlatıyordu. Naim Efendi, her zamanki gibi sedirin baş köşesine kurulmuş, çayını yudumlarken muhtarla yapılacak arazi işini kendi kendine mırıldanıyordu. Kadriye Hanım, mutfağın kapısında belirdiğinde Zöhre'nin içi bir kez daha cız etti. Yaşlı kadının sağ elmacık kemiğinin üzeri şişmişti ve yüzünün o kısmını örtmek için beyaz tülbendini her zamankinden daha sıkı iğnelemişti. Yürürken sağ bacağının üzerine basmaktan kaçınıyordu. Zöhre, avluyu yıkamak için suyu açarken kaynanasının yanına kadar sokuldu. Kimsenin duymayacağı bir fısıltıyla ama bıçak gibi keskin bir sesle, "Gecekilerde olanları gördüm. O adamın sana ne yaptığını gördüm Kadriye ana. Artık benden saklama," dedi. Kadriye Hanım'ın elindeki çinko tas yere kayıp düşerken, yüzündeki o yorgun kan tamamen çekildi. Ela gözleri dehşetle kocasının sedirde oturduğu köşeye kayarken, titreyen elleriyle gelininin koluna yapıştı ve "Sus kızım, kurban olayım sus, duyarsa bu kez ikimizi de sağ koymaz," diye inledi. Zöhre, kaynanasının o çaresiz yakarışı karşısında olduğu yere çivilenmiş gibi kaldı. Kadriye Hanım panikle etrafına bakınıp bulaşık taslarını toplarken, Zöhre derin nefes alıp çeşmeyi kapattı. O gün akşama kadar avluda herkes bir hayalet gibi dolaştı. Zöhre'nin gözü sürekli sedirde tesbih çeken Naim Efendi'nin rahatlığına takılıyordu. Akşam odalarına çekildiklerinde Zöhre kocasını bekliyordu. Kocası Salih, 30 yaşlarında, esmer sakallı, kahverengi yelekli ve beyaz gömlekli, odaya girdiğinde bitkindi. Zöhre yatağın kenarında ellerini kenetlemiş, kaskatı kesilmiş bir halde ona bakıyordu. "Salih," dedi, sesi odayı bıçak gibi kesti. "Ben dün gece kilerde gördüklerimi unutamam. Baban anana el kaldırıyor, merhametsizce vuruyor." Salih'in gömleğini çözen elleri havada asılı kaldı. Kaşlarını çatıp karısına doğru bir adım attı. "Sen ne biçim konuşuyorsun Zöhre? Anam merdivenden düştü, koca karı aklıyla uydurma şeyler çıkarma başıma," diye tısladı. Sesi boğuktu ama gözlerinde yıllardır inkar ettiği gerçeğin korkusu parlıyordu. Zöhre ayağa fırladı. Kocasının gözlerinin içine zerre kadar geri adım atmadan baktı. "Kendi gözümle gördüm. Kadıncağız un çuvallarının arasına kıvrılmıştı. Baban da tepesinde Azrail gibi dikilmişti. O morlukları görmek mi istemiyorsun yoksa işine mi gelmiyor?" diye fısıltıyla karışık kükredi. Odadaki gerilim elle tutulur hale gelmişti. Salih, kahverengi yeleği ve beyaz gömleğiyle ellerini başının arasına alıp yatağın kenarına çöktü. Zöhre'nin sözleri, çocukluğundan beri duyduğu boğuk sesleri, annesinin yalanlarını su yüzüne çıkarmıştı. Adamın omuzları sarsıldı, inkar duvarı yıkılmıştı. Ertesi sabah kahvaltı sofrası kurulduğunda
Avludaki hava kurşun gibi ağırdı. Naim Efendi baş köşeye geçmiş çayını yudumlarken, Kadriye Hanım köşede siniye ekmek doğuruyor, gözlerini yerden bir saniye bile kaldırmıyordu. Salih, kahverengi yelekli, esmer sakallı, sofraya oturduğunda yüzü kireç gibiydi. Zöhre kocasının ne yapacağını nefesini tutarak izliyordu. "Baba," dedi Salih aniden, sesi avlunun sessizliğini paramparça etti. Naim Efendi çay bardağını sertçe bırakıp ters ters baktı. "Ne var sabah sabah?" diye gürledi. Kadriye Hanım'ın elindeki bıçak titreyerek yere düştü, taşların üzerinde çınladı. Salih, babasının o korkutucu bakışlarına rağmen yutkundu ve anamın yüzündeki o morluk, "Düştüğü için mi oldu yoksa sen mi vurdun?" diye sordu. O an avluda zaman durdu sanki. Naim Efendi'nin yüzü saniyeler içinde kıpkırmızı kesildi, sedirden öyle bir hışımla kalktı ki çay bardakları devrildi. "Sen benim karşıma geçmiş, ne cüretle hesap soruyorsun ulan?" diye kükredi Naim Efendi. Sağ elini tehditkar bir şekilde havaya kaldırarak oğlunun üzerine doğru yürüdü. Zöhre, o büyük patlamanın fitilini ateşlediğini biliyor ama korkmak yerine adaletin yerini bulacağı o anı dimdik ayakta bekliyordu. Naim Efendi'nin havaya kalkan koca eli avludaki sabah ayazını adeta ikiye bölerek Salih'in yüzüne doğru savrulurken Salih ilk kez geri adım atmadı. Gözlerini babasının öfkeli gözlerine dikmiş, o ağır darbeyi beklemeye başlamıştı. Ancak o el Salih'in yüzüne inemedi. Zöhre bir şahin gibi atılarak kocasının önüne geçti ve Naim Efendi ile Salih'in arasına etten bir duvar gibi dikildi. Üzerindeki lacivert entarisi savrulurken alev alev yanan koyu kahverengi gözleriyle o 40 yıllık acımasız otoriteye dimdik bakıyordu. Naim Efendi hayatında ilk kez bir kadının, üstelik gencecik bir gelinin karşısına böyle cüretkar dikilmesiyle adeta sarsıldı. Havada asılı kalan elini yavaşça indirirken kalın gri bıyıkları titriyordu. "Sen kimin evinde kime horozlanıyorsun kadın?" diye gürledi. O ana kadar köşeye sinmiş olan Kadriye Hanım, gelininin kendisi yüzünden gazaba uğrayacağını düşünerek hıçkırıklara boğuldu. Yüzündeki morlukları gizlediği beyaz tülbendini çekiştirerek, "Zöhre, etme kızım, sus kurbanın olam, ocağınızı yıkmayın," diye yalvardı. Zöhre arkasına dönüp kaynanasının titreyen omuzlarına şefkatle dokundu. Ardından tekrar Naim Efendi'ye dönüp parmağını uzattı. "Bu ocak çoktan yıkılmış Naim Efendi. Bir daha o kadının saçının teline dokunursan, yemin olsun kapıya jandarmayı dikerim." Avlu bir anda ölüm sessizliğine gömüldü. Jandarma kelimesi, zulmü yıllardır aile sırrı diyerek gizleyen adamın yüzüne tokat gibi çarptı. Naim Efendi küçümseyerek Zöhre'ye baktı. "Kimin kapısında kimi şikayet ediyorsun? Karakol senin iftirana mı bakar?" Söylediği bu kibirli sözlerin ardından Naim Efendi yerde devrilmiş duran çay bardağına öfkeyle tekme attı ve ağır adımlarla konağın büyük ahşap kapısına yöneldi. Kapıyı ardına kadar çekip öyle bir hışımla çarptı ki avlunun kerpiç duvarlarından tozlar döküldü. Kocasının gidişiyle birlikte dizlerinin bağı çözülen Kadriye Hanım yere çökmek üzereyken Zöhre ve Salih onu kollarından yakaladılar. Salih, annesinin yüzündeki örtüyü ilk kez elleriyle usulca geriye itti ve şişmiş o yarayı gördüğünde gözyaşlarına engel olamadı. Öğle vaktine doğru konağın içindeki gergin bekleyiş sürüyordu. Zöhre, fıskiyeli havuzun kenarında elleriyle yüzünü kapatmış olan Salih'in yanına oturdu. "O adam geri döndüğünde yarım bıraktığı işi tamamlayacak, akşamı bekleyemeyiz Salih," dedi fısıltıyla. Salih çaresizce karısına baktı. "El alem ne der Zöhre, babamı karakola şikayet ettim diye bu memleket beni barındırır mı? Kendi babamı nasıl hapse attırayım?" Sesi titriyordu, yılların getirdiği o toplumsal baskı onu adeta boğuyordu. Zöhre ayağa kalktı, kocasına kararlı ve keskin bir bakış fırlattı.
El alemin ne diyeceği ananın mezar taşından daha mı kıymetli? Sen gidemiyorsan ben Kadriye anamı alır giderim. Bu zulmün vebali benim boynumda kalmayacak. Zöhre'nin keskin sözleri avluda yankılandıktan sonra Salih havuzun kenarında adeta taşa çevrilmişti. Genç adam yılların getirdiği ağır mahalle baskısıyla vicdanı arasında sıkışıp kalmış, başını ellerinin arasına alıp öylece dona kalmıştı. Kocasının tutukluğunu gören Zöhre hiç beklemedi. Kararlı adımlarla kaynanasının sığındığı loş odaya yürüdü. Kapıyı açtığında Kadriye Hanım'ı yer yatağının kenarına çökmüş, yüzünü kapatıp sessizce ağlarken buldu. Odanın köşesindeki eski ahşap sandığı hızla açan Zöhre, çıkardığı yıpranmış kilim heybeye kaynanasının eşyalarını doldurmaya başladı. O sırada elleri titreyen Kadriye Hanım, gelininin eteğine yapışarak onu durdurmaya çabalıyordu. "Etme kızım, kurban olayım dur!" diye hıçkırdı yaşlı kadın. "Benim gidecek kimim var? Baba ocağım çoktan söndü. Bu yaştan sonra el alemin yüzüne nasıl bakarım?" Zöhre, heybeyi yere bırakıp kaynanasının önünde diz çöktü ve şefkatle gözlerine baktı. "Benim kapım var Kadriye ana, gidip karakola sığınacağız. O adamın sana bir kez daha vurmasına izin vermeyeceğim." Yaşlı kadını kolundan tutup ayağa kaldıran Zöhre, heybeyi omzuna atıp odadan dışarı çıktı. Avluya adım attıklarında güneş yavaş yavaş batmaya yüz tutmuş, sarı taşların üzerine uzun kızıl gölgeler düşürmeye başlamıştı. Salih onları eşyalarla dışarı çıkarken gördüğünde yerinden sıçradı. Tam ağzını açıp bir şey söyleyecekken konağın ağır ahşap kapısı dışarıdan şiddetle tekmelenerek açıldı. Naim Efendi avluya tek başına dönmemişti. Yanında ailenin sözü kanun sayılan ağabeyi Rıza Ağa vardı. 70 yaşlarında uzun beyaz sakallı, sırtında siyah kalın yün kaban ve koyu gri kasketi olan Rıza Ağa, bastonunu taşlara vurarak avluya girdi. Naim Efendi, Zöhre ve Kadriye'yi işaret edip bağırdı. "Gör şu rezilliği ağabey, şu gelin 40 yıllık karımın aklına girip onu evinden kaçırmaya, namusumuzu 5 paralık etmeye kalkıyor." Rıza Ağa çatık kaşlarıyla avludaki manzarayı süzdü. Siyah yün kabanının etekleri havalanırken bastonunu yere sertçe vurup yengesine döndü. "Bu doğru mu Kadriye? Torun sevecek yaşta kocasının ocağını mı terk ediyorsun?" Kadriye Hanım o otoriter sesin karşısında korkuyla adeta yere yığılacak gibi oldu. Başını önüne eğip hıçkırıklarını yutmaya çalışırken dudaklarından tek bir kelime bile dökülemedi. Ancak Zöhre bir adım bile geri çekilmedi. Gözlerini yaşlı adamın yüzüne dikerek "O kocasının ocağını terk etmiyor Rıza Ağa. O bir zalimin elinden canını kurtarmaya çalışıyor," diye haykırdı. Zöhre, Kadriye Hanım'ın yüzünü sımsıkı örten beyaz tülbendi tek hamlede geriye çekti. Batan güneşin kızıl ışığı, yaşlı kadının sağ elmacık kemiğindeki taze, koyu mor şişliğe bütün çıplaklığıyla vurdu. Rıza Ağa'nın gözleri bu manzara karşısında fal taşı gibi açıldı. Yavaşça başını çevirip Naim Efendi'ye baktığında, bastonunu sıkan yaşlı parmakları öfkeden titriyordu. Rıza Ağa'nın titreyen elleriyle kavradığı bastonu, Urfa taşlarıyla döşeli avluda gök gürültüsünü andıran tok bir sesle patladı. Yaşlı adamın gözlerindeki o kadim saygınlık yerini zapt edilemez bir nefrete bırakmıştı. Siyah kalın yün kabanının etekleri hışırdayarak kardeşi Naim Efendi'ye doğru yürüdü ve "Senin adamlığın 40 yıldır kahrını çeken bu anasız babasız kadına el kaldırmaya mı yetti?" diye gürledi. Naim Efendi'nin yüzündeki o kibirli, acımasız ifade saniyeler içinde paramparça olmuş, yerini yakalanmış bir hırsızın ezikliğine bırakmıştı. Kardeşinin karşısında küçülerek, "Abi sen bu sinsi gelinin lafına mı bakıyorsun? Kadın kısmı merdivenden düşer, kapıya çarpar," diye kekelemeye çalıştı ama sesi korkudan titriyordu. O sırada havuz kenarında dona kalmış olan Salih, esmer sakallı, kahverengi yelekli genç adam, içindeki o yıllanmış korku zincirini nihayet kırdı.
kararlı adımlarla Zöhre ve annesinin yanına geçip etten bir kalkan gibi durdu. O yalanları artık kimse yutmayacak baba. Benim karım sinsi değil, bu evin tek cesur yüreğidir. Gidiyoruz, karakola ifade vereceğiz. Rıza Ağa, yeğeninin bu dik duruşu karşısında başını hafifçe sallayarak onayladı ve bastonunu Naim Efendi'nin göğsüne doğru tehditkar bir şekilde uzattı. Bu saatten sonra ne benim senin gibi bir kardeşim, ne de bu mahallenin senin gibi bir sakini vardır. Kendi zehrinde boğul Naim, diyerek nefretle arkasını döndü. Akşam karanlığı Şanlıurfa sokaklarına çökerken jandarma karakolunun soğuk ışıkları altında Kadriye Hanım hayatında ilk kez başı dik oturuyordu. Zöhre, kaynanasının omuzuna sımsıkı sarılmış, onun titreyen dudaklarından dökülen 40 yıllık acının resmi tutanaklara dökülüşünü yaşlı gözlerle ama büyük bir gururla izliyordu. Aradan geçen 6 ayın sonunda Kadriye Hanım, Salih ve Zöhre'nin şehrin diğer ucunda kiraladıkları küçük, kireç badanalı, avlusunda fesleğenler açan yeni evlerinin penceresindeydi. Üzerindeki o soluk zeytin yeşili entarisi aynıydı belki ama gözlerindeki o ürkek, sinmiş keder tamamen silinmiş, yerine huzur dolu, aydınlık bir tebessüm yerleşmişti. Öte yanda o koca taş konağın yüksek duvarları arasında yapayalnız kalan Naim Efendi, bakımsızlıktan yaban otlarının sardığı avluda sedirinde tek başına oturuyordu. Ne çayını getiren bir karısı, ne yüzüne bakan bir evladı, ne de kapısını çalan tek bir komşusu kalmıştı. Kibrinin ve zulmünün bedelini o asırlık duvarların arasında diri diri çürüyerek ödüyordu. İşte hayat böyledir. Bazen kapalı kapılar ardında yaşanan sessiz bir zulüm, herkesin gördüğü ama kimsenin ses etmediği bir alışkanlığa dönüşür. Ancak o karanlığa göz yummak yerine haksızlığın karşısına cesaretle dikilen tek bir vicdan, sadece bir kadının değil, bütün bir ailenin kaderini baştan yazar. Sessiz kalan bir acıyı fark etmek bazen bir hayatı kurtarmaktır. Hikayemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yeni ibretlik hikayeler için bildirim zilini açmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.